Patates çıtlatma için önce böyle bir kaynar su koydum tencereme. Sonra patateslerimi çok iyi yıkadım fırçayla. Kabuklarıyla beraber yapacağız çünkü. Ve haşlamaya bırakıyorum. Çok fazla haşlamayacağım. Yani böyle patlamayacak patatesler. Birazcık hafif sert olacak. Çünkü bir sürede fırında pişireceğiz. Şöyle koydum. Kapağını kapatıyorum ve haşlamaya bırakıyorum. Fırına girebilecek bir tava aldım ben. Şöyle zeytinyağı gezdiriyorum tavaya. Sonra bu haşlanmış olan ama çok da yumuşamamış olan patateslerimi tavaya koyuyorum. Şimdi şöyle yayalım. Elime bir çatal alıyorum ve çatalla çıtlatıyoruz. Şöyle küçük baş bir sarımsağım var. Onu böyle ikiye böldüm. Şöyle yerleştirdim. Sonra baharat karışımım var. Biraz kişniş tohumum, pul biberim, tuz, kekik, zerdeçal, karabiber ve köri sosum var. Şöyle bu tabağın içerisinde karıştırıyorum onları. Hepsine eşit miktarda aynı baharatlar gelsin diye. Ve sonra elimle serpiyorum. Hem et yemeklerinizin yanına çok yakışacak bir eşlikçi oluyor. Hem de böyle çay sofralarında, ne bileyim bir poğaçanın, böreğin yanında servis edebileceğiniz harika bir yemek oluyor, yiyecek oluyor. Şöyle bir iki dalda kekim var. Birazcık daha aroma versin ve üzerine en son zeytinyağı gezdiriyorum. Elinizi çok korkak alıştırmayın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırına gönderiyorum. Çıtlatmalık patateslerimizi fırından çıkardık. Şimdi birazcık soğudu çünkü çok sıcaktı. Şimdi servisini göstermek istiyorum size. Harika oldu gördüğünüz gibi. Şöyle bakın, dikkatlice alırsanız eğer dağılmadan şöyle güzelce geliyor. Dediğim gibi harika bir eşlikçi. Etinizin yanına koyabilirsiniz. Tavuğunuzun, balığınızın yanına koyabilirsiniz. Şimdiden deneyenlere afiyet olsun. Diğer lezzetli tariflerimiz için kanalımıza mutlaka abone olun. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere, hoşça kalın.